Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi üzerinize olsun. Sevgili dostlar, 13. söze devam ediyoruz. Beraber okuyalım da. Mahpusları teselli için yazılan kısa kısa parçalar var. Ey hapis musibetine düşen biçareler, madem dünyanız ağlıyor ve hayatınız acılaştı, çalışınız ahiretiniz dahi ağlamasın ve hayatı bakiyeniz gülsün, tatlılaşsın, hapisten istifade ediniz. Dün okuduğumuz son paragrafta bu ifadeler yer alıyordu. Gerçekten teselli edici ifadeler. Her türlü zorluk karşısında yaşadığımız, yaşayabileceğimiz her türlü zorluk karşısında ebedi zorluklardan kurtulma mesajı alırsak, yani bu zorluk, bu sıkıntı, bu acı, bu mağduriyet inşallah beni ebediyen acı çekmekten, mağdur olmaktan kurtarır. Dünyamın ağlaması, ahiretimin gülmesine yardımcı olabilir. Onu doğru okursam, iyi okursam mesajını almamız gerçekten büyük bir teselli kaynağı. Şimdiki parçada bakalım neler var bu teselli yönünde. Bismillah, Sübhane, Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diye başlıyor. Aziz Sıddık kardeşlerim, hapis musibetine düşenlere ve onlara merhametkârane, sadakatle, hariçten gelen erzaklarına nezaret ve yardım edenlere, yani hapishane çalışanlarına, memurlarına kuvvetli bir teselliyi 3 noktada beyan edeceğim diyor. Birinci nokta, hapiste geçen ömür günleri her bir gün 10 gün kadar bir ibadet kazandırabilir. Ve fani saatleri meyveleri cihetiyle manen baki saatlere çevirebilir. Ve 5-10 sene ceza ile milyonlar sene hapse ebediden kurtulmaya vesile olabilir. Yani evet, nasıl olacak şimdi söyleyecek. 5-10 sene ceza, ebedi cezadan, ebedi cehennem hapsinden kurtulmaya vesile olabilir. İşte ehli iman için bu pek büyük ve çok kıymettar kazanç şartı. Bunun şartı ki herkes bunu ister yani. Değil mi? Yani hapishaneye kimse düşmek istemez ama bir şekilde öyle veya böyle düşmüşse, hani kader mahkumları diyorlar. Gerçekten kader mahkumu da olabilirsin. Yani zaten bütün mahkumlar kader mahkumlarıdır. Yani kader, çünkü insan için 2 kader var. Bir kendi iradesine bağlı, bir irade dışı kader. Diğer varlıklar için sadece bir kader var. Allah'ın takdir ettiği, Allah'ın yazdığı ve yazıldığı gibi de ortaya çıkan kader. Ama insan için de her şeyi Allah takdir ediyor ama Allah insanın iradesine bağlı takdir ediyor. Buna iradeye bağlı kader diyoruz. Efendim, bir de insanın iradesinin dışında öyle yazıldığı için başına gelen olaylar var. Buna da irade dışı kader diyoruz. Ondan sorumlu değiliz. İrademize bağlı kaderden sorumluyuz. Dolayısıyla ama hepsi kaderdir ve bütün mahkumlar kader mahkumlarıdır. Şimdi böyle 5-10 sene ceza ile bu hepsi için geçerli. Ebedi cezadan, ebedi cehennem hapsinden kurtulmanın şartı nedir? Bu şartı 5 farz namazını kılmak ve hapse sebebiyet veren günahlardan tevbe etmek. Evet, bir takım hataların, yanlışların, günahların sebep olmuşsa onlardan tevbe etmek ve sabır içinde şükretmektir. Sabır içinde şu 3 şart söyledi. Farz namazını kılmak, hapse sebebiyet veren günahlardan tevbe etmek ve sabır içinde şükretmektir. Zaten hapis çok günahlara manidir, meydan vermiyor. Böyle bir avantajı da var.
çok günahlara manidir, meydan vermiyor. Değil mi? Yani günahlardan korunamadıktan sonra hapisten çıkmak avantaj değil yani. Hapis mani. O hapis daha iyi. Yani bir göz mesela, gözün ne diyor Hz. İsa Aleyhisselam, bir günah işleyeceksen diyor, günaha bakacaksan diyor, o gözün kör olması görmesinden daha hayırlı senin için diyor. Böyle bir göz doktorunda gözleri görmeyen iki kişi, işte yaşlı bir teyze ötekine soruyormuş yani Allah'ı tanıyor musun? Baktıklarında Allah'ı gördün mü? Gözlerin açıkken görmedim. Oğlum demiş, senin yani gözün açılmasa da olur. Çünkü göz Allah'ı görmek içindir. Allah'ın sanatını görmek içindir. O fonksiyonu yerine gelmiyorsa, kapalı kalsa daha iyi. Şimdi onun gibi insanın yani dışarıdaki hayatı günahlara sebep oluyorsa, günahlardan kurtulamıyorsa o avantaj değildir. Hapis çok günahlara manidir, meydan vermiyor. İkinci nokta, zevali lezzet elem olduğu gibi zevali elem dahi lezzettir. Bu genel geçer bir kural. Lezzetin sona ermesi elem olduğu gibi elemin son bulması, sona ermesi dahi lezzettir. Evet, herkes geçmiş lezzetli, safalı günlerini düşünse, değil mi? Hepimiz zaman zaman düşünürüz böyle yatağa yatınca geçmişte yaşadığımız güzellikleri, hasret çekeriz. Herkes geçmiş lezzetli, safalı günlerini düşünse, teessüf ve tahassür, yani hasret, teessüf, yani tüh bitti onlar, gitti o güzel günler, değil mi? Eyvah gençliğim gitti diye, bunun gibi teessüf ve tahassür, elemi manevisini hissedip eyvah der. Ve geçmiş musibetli, elemli günlerini tahattür etse, çok sıkıntılı zamanlar yaşamışız, uykusuz geceler geçirmişiz, değil mi? Acılar içinde kıvranmışız. Onları hatırlasak ne olur? Zevalinden bir manevi lezzet hisseder. Yani onlar iyi ki geçti ya, bu sefer onların geçmiş olmasının lezzetini, mutluluğunu hissedersin. Elhamdülillah, şükür, o bela sevabını bıraktı, gitti der. Ferah ile teneffüs eder. Demek, yani buradan nasıl bir sonuç çıkaracağız? Demek bir saat muvakkat elem, ruhta bir manevi lezzet bırakır. O çok dramlı efendim, bir saat bile olsa çok kıvrandığın zamanlar ruhta bir manevi lezzet bırakır. Geçti ya, devamlı bir lezzete dönüşüyor. Ve lezzetli saat bilakis elem bırakır. Madem hakikat budur ve madem geçmiş musibet saatleri elemleriyle beraber madum ve yok olmuş ve gelecek bela günleri şimdi madum ve yoktur ve yoktan elem yok ve madumdan elem gelmez. Mesela birkaç gün sonra aç ve susuz olmak ihtimalinden bugün o niyetle mütemadiyen ekmek yese ve su içse, yani bir haftalık diyelim içeceği suyu, yiyeceği ekmeği, yemeği, ya aç kalırım diye bugün yese, içse ne derece divaneliktir bu davranış, değil mi? Divanelik. Öyle de geçmiş ve gelecek elemli saatleri ki hiç ve madum ve yok olmuşlar, şimdi düşünüp sabırsızlık göstermek ve kusurlu nefsini bırakıp Allah'tan şekva etmek gibi of etmek divaneliktir. Ya kusurlu nefsini bırakmak, altını çiziyorum. Evet. Demek ki sabırsızlık göstermek, şekva etmek, isyan etmek, değil mi? Şekvanın daha ileri boyutu isyan etmek ancak bizim rahatsızlığımızı artırır. Yani zararı bize gelir. Şükretmek,
nimeti artırdığı gibi şükretmemek, şükrün zıttı olan durumlarda, sabır gerektiren durumlarda sabredememek, isyan etmek, şikayet etmek diyelim, o da sıkıntıyı artırır. Şükür nimeti, sıkıntı, şükür nimeti, şikayet elemi sıkıntıyı artırır. Eğer sağa sola yani geçmiş ve geleceklere sabır kuvvetini dağıtmazsa bir kişi ve hazır saate ve güne karşı tutsa tam kafi gelir. Sıkıntı ondan bire iner. Bak ya tamamen kaybolmaz, tamam ortada bir sıkıntı var ama bu ondan bir, psikologlar da öyle diyorlardı. %90, %10 formülü diyorlar. Yani hayat %10 başımıza gelen olaylardan oluşuyor. %90 onları yorumlama biçimimizden oluşuyor. Burada bir yorum getirildi. Yani sıkıntıları nasıl yorumlayacağız? Zor günleri nasıl yorumlayacağız? Değil mi? Ya bunlar tamam öyle veya böyle başımıza geldi ama geçecek yani. Geçince de kendi çektirdiği ıstıraptan, elemden daha çok lezzet bırakacak. Geride lezzeti kalacak ve daha uzun sürecek. Geçici elem kalıcı lezzete dönüşecek. Dolayısıyla onu büyütmemeliyim, sabretmeliyim. Benim hatam olmuşsa tevbe etmeliyim o hatamdan dolayı. Yani çektiğim geçici bu sıkıntı inşallah beni ebedi sıkıntılardan kurtarır. Şu dünyada her şeyin bir bedeli var. Olgun insan olmanın bedeli de sıkıntı çekmektir. Sıkıntılar kişiyi olgunlaştırır. Nasıl yemek piştikçe lezzeti artar. Bunun gibi hayatımın da pişmeye ihtiyacı var. Hani Mevlana hamdım, piştim, yandım diyor ya. Ben de bu süreci yaşıyorum diye kendini teselli edebilir, büyütmez. Ama yoksa başıma nereden geldi bu? Ya ben nasıl bunu hak etmedim? Niye yaşıyorum? Bu kadar sıkıntıyı nasıl çekeceğim? İşte önümde yıllar var, bunlar biter mi? Geceler bitmiyor diye böyle düşüne düşüne kafayı yersin. Her şeyin müspet tarafını göreceksin. Burada müspet tarafı, pozitif tarafı gösteriliyor. Bak kaç tane saydı. Geçici sıkıntılar, ıstıraplar. Bu dünyadır yani. Dünya imtihan yeridir. Elbette imtihanda biraz sıkıntı olacak ama beni ebedi sıkıntılardan kurtarabilir. Değil mi? Hayatım bunlarla olgunlaşabilir. Bak bir günü 10 gün ibadet hükmünde. Zaten ibadetlerimde eksikler var. Böylece onlar kapanıyor. Her bir gün bu sıkıntılı namazımı kıldığımda 10 gün ibadet hükmüne geçiyor. Öyleyse sabretmeliyim dediği anda o sıkıntı azalıyor. Evet, sıkıntı ondan bire iner tamamen kaybolmasa bile. Evet, hatta şekva olmasın. Kendisini şimdi örnek verecek müellif. Ben bu 3. Medrese-i Yusufiye'de yani Afyon hapsinde, birincisi Eskişehir, Medrese-i Yusufiye diyor. Yani bu da ilginç. Yusuf Aleyhisselam'ın medresesi. Medrese ders yeri demektir. Dershane demektir yani. Alacağımız dersler var. Kader bizi buraya sevk etti. Bu Yusuf Aleyhisselam'ın medresesinde biz de dersimizi almaya geldik diye düşünmeli kişi. Onun için Eskişehir'de Denizli ikincisi, Afyon üçüncüsü. 3. Medrese-i Yusufiye'de birkaç gün zarfında hiç ömrümde görmediğim maddi ve manevi sıkıntılı, hastalıklı musibetimde, hususan nurun hizmetinden mahrumiyetimden gelen meyusiyet ve kalbi ve ruhi sıkıntılar beni ezdiği sırada, Allah Allah, hani gerçekten böyle işte 20 kişilik koğuşa tek başına koyuyorlar. Pencereleri kırık. Afyon'un soğuğu meşhurdur. Yani böyle pencereler, buz sarkıtları oluşmuş. Buz tutmuş. Kırık pencereler. Soba yok. Yani tek başına böyle
Hani bir kişi olsa iki üç kişi birbirini ısıtabilir yani yakınlık. Ama öyle de değil. Tek başına hem hasta vaziyetinde hem de zehirlemişler, değil mi? Dolayısıyla o vaziyette orada bu maddi sıkıntının yanında bir de hizmetten mahrum edilmiş yani. Bediüzzaman hapisten çıkarken işte o yazdığı ikinci şua, yani kimseye yazdıracak kimse bulamamış, kendisi yazmış böyle bulduğu küçük kağıt parçalarına. Onları böyle giydiği elbisenin içine bağlamış, çıkarken kontrol ederler de alırlar diye. Yani kendi yazdıklarını, yani zulme bakar mısınız? Kendi yazdıklarını bile bulup alırlar elimden diye endişe ediyor. Bu da manevi ıstırap. İşte ama bütün bunlara rağmen hususan nurun hizmetinden, mahrumiyetimden gelen meyusiyet ve kalbi ve ruhi sıkıntılar beni ezdiği sırada inayet-i ilahiye bu meskür hakikati gösterdi. Yani başta okuduğumuz hakikati gösterdi. Yani bunlar geçecek. İnşallah bu geçici sıkıntılar, azaplar, ebedi azaptan kurtulmaya vesile olur. Hayatın tadı daha çok bunlarla çıkar diye anlattığı bu mezkür hakikati gösterdi diyor. Allah'ın inayeti gösterdi. Ben de sıkıntılı hastalığımdan ve hapsimden razı oldum. Çünkü benim gibi kabir kapısında bir biçareye gafletle geçebilir bir saatini 10 adet ibadet saatleri yapmak büyük kârdır diye şükreyledim. Değil mi? Zamanı durduramıyoruz yani hakikaten ya, bu çok teselli edici bir şey yani, bunu gerektiği kadar bundan yararlanamıyoruz yani zor zamanlarımızda. İşte geçiyor yani, geçiyor bak her geçen gün, değil mi? Sana deseler ki mesela böyle tamam acı çekiyorsun ama dayan, her dakikada bir altın, tam bir altın bir kutuya atılıyor. Senin için o kutu altın doluyor. Dayan. O zaman insanın dayanması daha kolay olur, değil mi? Şimdi aynı şekilde öyledir yani arka planda, manevi planda, perde arkasında, madem hiçbir şey sahipsiz değil, kaderin sahibi, değil mi? Bizim iyiliğimiz için bize bazı şeyler yaşatabilir. Bunları düşünürsek o öyle zamanları daha kolay geçirebiliriz. Üçüncü nokta, mahpuslara şefkatkârane hizmetle yardım etmek ve muhtaç oldukları rızıklarını ellerine vermek ve manevi yaralarına tesellilerle merhem sürmekte az bir amel ile büyük bir kazanç var. Yani doktorların da bunu yapması lazım. Doktorlar, işte hastanelerde hasta bakıcılar, hemşireler filan. Değil mi? Zaten adam orada sıkıntı çekiyor. Yani düşmüş oraya, acıları var. Böyle yani resmi tersleyen soğuk davranışlar büyük bir sevaptan onları mahrum bırakır. Zaten ilgileneceksin işte, görevin zaten yani görevini yapmazsan böyle zaten aldığın maaş, yediğin ekmek de sana helal olmaz. İlgileneceksin. Senin vazifen biraz daha şefkatli yaklaşmak, sıcak yaklaşmak, yumuşak yaklaşmak, değil mi? Gönül almak gerekiyor. Eskiden daha şeydi, şimdi buna biraz dikkat ediliyor ama daha çok eksikler var. Mahpuslara şefkatkârane hizmetle yardım etmek ve muhtaç oldukları rızıklarını ellerine vermek ve manevi yaralarına tesellilerle merhem sürmekte az bir amel ile büyük bir kazanç var. Ve dışarıdan gelen yemeklerini onlara vermek. Aynı o yemek kadar o gardiyan ve gardiyan ile beraber dahilde ve hariçte çalışanların bir sadaka hükmünde defter-i hasenatına yazılır. Yani sanki kendisi veriyormuş gibi o yemeği, kendi sadakasıymış gibi hasenat defterine yazılır. Hususan musibetzede, o musibete düşen ihtiyar veya hasta veya fakir veya garip olsa, kimsesiz oluyor bazıları. O manevi sadakayı maneviyenin sevabı çok ziyadeleşir. Ne fırsatlar var ki insanlar onları kaçırıyor. Çok öbür dünyada
pişman olacaklar. Yani böyle fırsatları nasıl kaçırdım, nasıl teptim, nasıl kendi kendime yazık ettim, kendime zulmettim diye. Evet. Efendim. İşte bu kıymetli kazancın şartı, yani o çalışanlar için de şart farz namazını kılmaktır. Yani namaz çok önemli. Yani namaz demek ki her şeyin böyle baraj sorusu gibi, yani baraj sorusu. Farz namazını kılmak niye? Ta ki o hizmeti lillah için olsun. Yani Allah için olduğuna, Allah rızası için işte güler yüz gösterdiğine, yardım ettiğine alamet ve kriter farz namazını kılmaktır. Çünkü Allah için bir şeyi yapan kimse Allah'ın kati emrettiği, kesin emrettiği namazını hafife almaz. Namazını öyle sudan bahanelerle geçirmez. Allah için yaşayan insanın birinci işi namaz vakitlerinde namazına önem vermektir. Namazını önemseyerek kılmaktır. Onun için mahşerde de, yani birinci deyince aklıma geldi. Mahşerde de ilk hadiste öyle belirtiliyor. Önce namazdan sorgulanacak. İlk hesaba çekileceğimiz husus namazdır. Namaz dosyası açılacak yani önce. Namaz dosyası. O dosyada namaz konusunda görevimizi yapmışsak, değil mi? Yani o konuda sınıf geçmişsek diğer konularda kolay olacak. Diğer konular kolay geçilebilecek ama namaz konusunda eğer sınıfta kalmışsak o zaman diğer konularda da daha zorluklar çekeceğiz diye hadiste belirtiliyor. Peygamberimiz böyle namazı kriter olarak, Üstad Bediüzzaman da bu yüzden hep bak hapishane mahpuslara da, çalışanlara da, yani bütün bu fırsatlardan yararlanmanız için şart 5 vakit namazını kılmak diyor. İşte bu kıymetler kazancın şartı farz namazını kılmaktır. Ta ki o hizmeti lillah için olsun. Hem bir şartı da sadakat ve şefkat ve sevinç ile ve minnet etmemek tarzda yardımlarına koşmaktır. Minnet etmemek, yani minnet altında bırakmamak. Hiçbir beklenti içinde olmadan, yani böyle zaten görevim bu diye öyle sadakatle, sevinçle, yani görevini isteyerek, severek yapmak, böyle zoraki yapmamaktır. Bütün çalışanlara duyurulur. Yani bu genelde bütün çalışanlarla ilgili bir tavsiye, bir husus. Bir parça daha okumak istiyorum. Kısa bir parça daha var. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhane ve min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daimen. Ey hapis arkadaşlarım ve din kardeşlerim. Size, demek bu hapishanede yazılmış bir parça. Size hem dünya azabından hem ahiret azabından kurtaracak bir hakikati beyan etmek kalbime ihtar edildi. Bak. Hem dünya azabından kurtaracak sizi, hem de ahiret azabından kurtaracak bir hakikat diyor. Değil mi? Nedir bakalım? Çok önemli. O da şudur. Mesela birisi birinin kardeşini veya bir akrabasını öldürmüş. Bir dakika intikam lezzetiyle bir katil, bir cinayet, milyonlar dakika hem kalbi sıkıntı hem hapis azabını çektirir. Ve maktulün, yani öldürülenin akrabası dahi intikam endişesiyle ve karşısında düşmanını düşünmesiyle hayatının lezzetini ve ömrünün zevkini kaçırır. Hem korku hem hiddet azabını çekiyor. Değil mi? Yani o da şimdi intikam alacak. Böyle maalesef kan davaları oluyor. Bir senden bir benden. Birisi öldürdü, tamam ben şimdi ondan, ama nasıl öldüreceğim yani? Hem endişe hem korku aynı zamanda içinde barındırıyor.
Efendim, hem korku hem hiddet azabını çekiyor. Yani hiddet etmek de bir azap. Yani kızmak da kendisi için azap. Hem de korku tabii, yani öldüreceğim ama öldürürken ölebilirim de. Bunun tek bir çaresi var. Tek bir çaresi var. O da Kur'an'ın emrettiği ve hak ve hakikat ve maslahat ve insaniyet ve İslamiyet iktiza ve teşvik ettikleri olan barışmak ve musallaha etmektir. Barışmak ve musallaha etmek. Ama o öldürdü, ya öldürdüyse o zaten Allah onun cezasını verecek yani. Onun sorunu. O çözsün yani. Onun azabı zaten ona yeter. Değil mi? Yani öldürdü. İşte hapse düştü zaten, ceza çekiyor. Değil mi? Bir de ahiret cezası var filan. Yani bir de ben için düşene bir de ben niye vurayım yani? Aslında bunu yapabilmek büyük bir ruh taşımak, yani olgun bir ruh taşımak icap ettiriyor. Herkes yapamaz bunu tabii de. Yani biri sana bir kötülük yapıyor. İlle karşılık vermek durumunda değilsin yani. Yapıyorsan senin meselen, yani senin sorunun. Değil mi? Herkes kendine yakışanı yapar. Ben de aynısını yapamam yani. Aynı seviyeye mi ineceğim? Değil mi? Deyip herkes kendine yakışanı yapar. Efendim deyip orada bitirmek yani. Kan davası gütmemek, böyle barışmaktır diyor. Çözüm bu. İşi baştan kapatıyor yani. O da Kur'an'ın emrettiği ve hak ve hakikat ve maslahat ve insaniyet ve İslamiyet iktiza ve teşvik ettikleri olan barışmak ve musallaha etmektir. Evet, barışta hayır vardır. Es-sulhu hayır. Evet, hakikat ve maslahat sulhtür. Hakikat ve maslahat sulhtür. Çünkü ecel birdir, değişmez. O maktul, yani öldürülen kişi herhalde ecel geldiğinden daha ziyade kalmayacaktı. O katil ise o kazayı ilahiyeye vasıta olmuş. Eğer barışmak olmazsa iki taraf da daima korku ve intikam azabını çekerler. Korku ve intikam azabını çekerler. Onun içindir ki 3 günden fazla bir mümin diğer bir mümine küsmemek İslamiyet emrediyor. Yani böyle kan davası gütmek, intikam almak yok yani. İslamiyet'te böyle bir şey yok. İslamiyet'te böyle bir şey yok. Yani kısas var ama kısas mahkemenin verdiği kararla uygulanır. Herkes kendi hakkını kendi almaya kalkarsa bundan anarşi doğar ve İslamiyet de anarşiyi reddeder, yani böyle bozgunculuğu, fitneyi reddeder. Ama bizim zalim gelenek, değil mi? Zalim gelenek, işte Güneydoğu'da, Karadeniz bölgesinde daha çok maalesef bu kan davalarını, bu cahiliye döneminden kalan, yani İslamiyet gelmeden önce cahil Arap toplumunda olan kan davalarını bu zamana kadar taşımış. Evet, şimdi azaldı çok şükür ama yolu budur, burada gösteriliyor. Barışmak. Eğer o katil, o ölüm olayı bir adavetten ve bir kinli garazdan gelmemişse ve bir münafık o fitneye vesile olmuşsa, bazen böyle oluyor, münafıklar vesile oluyor, çabuk barışmak elzemdir. Yoksa o cüz'i musibet büyük olur, devam eder. Eğer barışsalar ve öldüren tevbe etse ve maktule, yani öldürdüğü kişiye de her vakit dua etse, o halde her iki taraf çok kazanırlar ve kardeş gibi olurlar. Bir gitmiş kardeşe bedel, birkaç dindar kardeşleri kazanır. Kaza ve kader-i ilahiye teslim olup düşmanını affeder. Affetmekten büyük intikam yoktur. Bu sözü okumuştum bir yerde. Yani en gerçek intikam, en büyük intikam affetmektir. Onun için yani Peygamberimiz kendi hayatına kasteden Mekke müşriklerini, değil mi? Mekkelileri, kendisini yurdundan çıkaranları Mekke'yi fethettikten sonra
affetmiştir. Umumi af çıkarmıştır. Fatih İstanbul'u fethettikten sonra umumi af çıkarmıştır. Herkesi, değil mi? O Hristiyanları, kiliselerini açık bırakmış, ibadetlerinde serbest bırakmıştır Fatih fermanı. Bu bizim inancımızın gereği. Büyüğe yakışan budur. Büyüklüğün şanı budur. Yoksa kindar olursan, ki dindarlıkla kindarlık bir arada olmaz. Yani imanla, yalanla iman bir kalpte bulunmayacağı gibi bu kindarlık mümine yakışmaz ya. Siz affedin ki Allah da sizi affetsin. Siz yerdekileri değil mi? Yerdekileri bağışlayın, affedin, hoş görün ki göktekiler de sizi affetsin. Evet, müminin şe'ni budur. Kaza ve kader-i ilahiye teslim olup düşmanını affeder. Ve bilhassa madem Risale-i Nur dersini dinlemişler, elbette mabeyinlerinde bulunan bütün küsmekleri bırakmaya, hem maslahat ve istirahat-ı şahsiye ve umumiye, hem nur dairesindeki uhuvvet iktiza ediyor. Nasıl ki Denizli hapsinde birbirine düşman bütün mahpuslar, nurlar dersiyle birbirlerine kardeş oldular. Ve bizim beraatimize bir sebep olup hatta dinsizlere, serserilere de o mahpuslar hakkında maşallah, barekallah dedirttiler. Ve o mahpuslar tam teneffüs ettiler. Herkes rahatladı yani. Ben burada görüyorum ki bir tek adamın yüzünden 100 adam sıkıntı çekiyor. Bir tek adamın yüzünden 100 adam sıkıntı çekip beraber teneffüse çıkmıyorlar. Onlara zulüm olur. Mert ve vicdanlı bir mümin küçük ve cüzi bir hata veya menfaatle yüzer zararı ehli imana vermez. Eğer hata etse verse çabuk tevbe etmek lazımdır. Yani bunu işte bu hakikatler ne kadar, değil mi? Hapislere dağıtacaksın ya. Hapishanelerde bunlar çok görülüyor yani. Bak birinin hatası yüzünden, birinin yanlışı yüzünden çokları teneffüse çıkamıyor. O onları sindirmiş. Efendim yani o da farkında değil ne yaptığının. Bilmiyor. Ama bu hakikatler orada okunsa, ki Denizli hapsini örnek veriyor. Nasıl barışı sağlamış, herkesi rahatlatmış. Değil mi? Böyle hapishane medrese olmuş. Hapishane dedikleri oldu birer medrese diye böyle ilahilerini söylüyorduk. Ya bu yani resmi kurumların da onlar sükun istiyorlar değil mi? Herkes dersini alsın. Zaten ıslahhane deniyordu eskiden. Islah olmalı yani. Maksat ıslah etmek. Çıktığı zaman daha böyle kinlenmiş, değil mi? Böyle bir şekilde kini artmış, düşmanlığı artmış bir şekilde çıkması mı iyi? Bunları okutacaksın orada işte. Okutacaksın sonra işte bu dersleri yapanlara hapishane kapılarını açacaksın. Amerika'da bile gidiyorlardı böyle Müslümanlar halen gidiyorlar hapishanelerde. Açmışlar yani yeter ki gelin ya bunlara belki kim tesir edecekse yani kim onları daha böyle ıslahına yol açacak şekilde muhatap olabilecekse o gitsin yani. Maalesef bir süre gidildi. Sonradan bu konuda resmi engeller çıkarıldı. Resmi engeller çıkarıldı. Halen devam ediyor bu engeller. Evet yani Diyanet'ten, resmi hocalardan böyle resmi bir takım programlar yapılıyor ama bunlar yetmiyor. Yetmiyor yani bu din sadece resmiyetle anlatılmaz. Bu gönül işi yani. Gönül işi ve Allah rızası için bu işi yapanlar asıl etkili olurlar. Evet buradan tekrar hatırlatmış oluyorum. Bir parça daha var. Hapislerle ilgili kısa bir parça daha var. Ondan sonra da 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını tahlil eden bir parça var. Onları da bir sonraki programda inşallah ele alacağız. Efendim buradaki bu tesellileri hem ilk muhatap olan mahpusların, zindanda bulunanların hem de
geniş çerçevede bakarsak dünya müminin zindanı ya, dünya zindanında yaşayan herkesin bu tesellileri iyi almasını, mahsetmesini, ruhuna hazmettirmesini ve bunlardan faydalanmasını Cenab-ı Hak faydalanmayı hepimize nasip etsin. Hepiniz hoşça kalın. Alemlerin Rabbine teslim olun.